Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tavuk sote tarifi vereceğim sizlere. Kendi suyunda pişen nefis bir lezzetli yemek olacak. Nasıl yapacağız? Hemen başlayalım hazırlamaya. Burada 1 kilo tavuk etim var. Doğradım ben bunları. Kemikli olarak alındı. Tavukların ince kısımlarından. Şöyle gördüğünüz gibi kemiklerinden ayırdım. Hatta derilerini de aldım. Ve küçük küçük kuşbaşı şeklinde doğradım. Hazır. Burada da diğer malzemelerim var. 3 tane biber kullanacağım. 3 tane de soğan, 1 tane sarımsak, 2 tane de domates. Şimdi malzemeleri yıkayalım ve doğramaya başlayalım. Soğanları doğradım. Şimdi sıra biberlere geldi. Şöyle ufak ufak bakın uzun uzun doğruyorum. İstediğiniz şekilde de doğrayabilirsiniz. Çok uzun video sürmesin diye daha önceden doğramaya başladım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Aynı soğanları da şöyle uzun uzun doğradım. Onları da göstereceğim sizlere. Evet, biberlerimizi de doğrama aşaması bitti. Bakın işte böyle bu şekilde doğruyorum. Soğanları da bakın böyle uzun uzun onları da doğradım. Hazır. Domatesleri de doğramıştım. Şimdi sarımsaklarımı da göstermiştim. Bir baş sarımsağım vardı. Sarımsakların da kabuklarını soyup onları da ufak ufak doğrayacağım. Bugün tavuk sote yapacağız. Kendi suyuyla hazırlayacağız. Hiç su koymayacağız. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Üstelik de ne kadar bir zamanda 10 dakika gibi bir zamanda pişecektir zaten. Evet. Sarımsakları da doğradık. Şimdi pişirmeye geçelim. Tenceremi ocağa koydum. Tencere olursa çok daha iyi olur. Tava da olur tabii ki de ama üzerine kapak kapanması gerek. Pişerken tavuk etleri pişmesi için. Tenceremin içine sıvı yağ döktüm. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döktüm. Üzerine de tavukları, doğramış olduğum tavukları koyuyorum. Tavukları doğradıktan sonra yıkadım arkadaşlar. Ve süzdüm. Suyunu da süzdüm. O şekilde. Şimdi ocakta tavukları ilk aşamada kavurmaya başlıyoruz. Tavukları önceden koyuyoruz. Tuzunu şu anda ilave etmiyoruz. Çünkü erken tuzunu atarsanız tavuk eti sıkacaktır kendini ve yumuşak olmayacaktır. Genelde et pişirirken tuzunu sonra atın. Pişmeye yakın atın arkadaşlar. Eğer erken atarsanız et sıkacaktır kendini ve çabuk pişmeyecektir. Ve güzel de olmayacaktır. Evet. Hiçbir şey koymadık şu anda. Tuzunu falan vermedik. Ve etleri güzelce kavuruyoruz. Tamamen tavuk etleri beyaz olana kadar kavuracağız. Yani kavrulma aşaması bayağı bir olacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde kavuruyoruz. Çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir yemek oluyor sote. Tavuk soteden yani mantardan da aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha önce de mantar tarifimi vermiştim kanalımda. Mantar sote olarak. Bu da tavuk sote. Çok da lezzetli olan bir, yani maliyeti de çok fazla değil. Biliyorsunuz tavuk eti çok fazla pahalı değil. Ciksimlere bakınca pahalı ama şu anda yememiz için en uygun fiyatlı et türü. Evet. Soğanları, biberleri ve sarımsakları ilave ettim. Şu anda domatesleri ilave etmedim. Birazcık soğan ve sarımsak, biber bunlar önceden pişmesi gerek. Şimdi kapağını kapatıyorum ki çabuk pişsin. Yumuşasınlar. Bakın bu arada etimiz de suyunu salmaya başladı yavaş yavaş. Kendi suyuyla birlikte pişireceğiz. Hiç su koymayacağım. Şöyle arada bir açıp kapağını tencerenin karıştırıyorum. Tekrar kapatıyorum ki çabuk pişsin. Yani kapağını kapatmazsanız yine pişecektir ama biraz pişmesi daha da uzayabilir. Bu şekilde ne kadar bir zamanda 10 dakika gibi bir zamanda zaten pişecektir. Ocağa koyduğunuz zaman 10 dakikada bu yemeğimiz pişecektir. Arada bir karıştırıyorum ve tekrar kapağını kapatıyorum. Biberler bayağı bir pişti. Gördüğünüz gibi yumuşadı. Şimdi üzerine domatesleri ilave ediyorum. 2 tane domates doğramıştım. Domatesler de bayağı yumuşak ve sulu domates güzel.
lezzetlendirecektir. Şöyle karıştıralım biraz. Yarım yemek kaşığı da salça koyuyorum. Ne salçası? Biber salçası. Birazcıkın ben renk vermesini istiyorum. İstemeyen koymayabilir. Ama ben renkli sevdiğim için yemek türlerini yarım yemek kaşığı, fazla değil. Biber salçasını da koyduk ve tekrar kapağını kapatarak güzelce kavrulma aşamasını bekliyoruz. Zaten kavruldu, gördüğünüz gibi yemeğin domatesler de suyunu saldı. Şu anda tıkır tıkır pişiyor. Bayağı bir piştikten sonra, hadi ufak oldukları için çabuk pişecektir. Tuzunu veriyoruz. Göz ayarı tuz. Kendi ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Belli bir ölçüsü yok. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Dediğim gibi hiç sevmeyen daha azaltabilir. Yine üzerine kırmızı pul biber ilave ediyorum. Şöyle koyduğum malzemeyi karıştırıyorum. Her yerine dağılsın. Baharatların lezzeti yemeğe tamamen geçsin. Tek bir yerde kalmasın. Güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağız. Ve bu şekilde suyu çekene kadar, yani biraz koyu kıvam olana kadar kaynatacağız. Bakın domatesler bayağı bir erimeye başladı. Biberler de aynı şekilde pişmeye başladı. Arada bir kontrol ediyorum tabii ki de. Çünkü etmek lazım. Hemen bırakıp gitmemek lazım yemeğimizi. Belli bir süre piştikten sonra zaten yemeğin tadına şöyle bir bakın arkadaşlar. Çatal ile şöyle bir tane alın. Tadın. Eğer et piştiyse zaten ocağınızı kapatabilirsiniz. Şöyle bakın, ben alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane çatalımı kaklattırdım, batırdım ve tadına bakıyorum. Şu anda çok güzel olmuş. Tadı, tuzu, lezzeti yerinde. Hani tuz ilave etmeye gerek yok. Tam kararında atmışım. Az gelseydi bir miktar daha atacaktım. Baharatı da güzel. Suyu şöyle bakın, birazcık suyu var daha. Bu da ekmeğe banması için bırakacağım tamamen. İyice yani kuru olmaması için çok kaynatmadım. Bakın çok az suyunu bıraktım arkadaşlar. Bunları da ekmeğimizi bandıra bandıra şöyle suyunu güzelce yiyeceğiz. Mis gibi tavuk sotemiz pişti. Şöyle servis tabağına şimdi koyacağım arkadaşlar. Kendi gözlerinizde görün. Yakın planda çekeceğim. Harika oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu yemeği yapar hazırlarsınız. Çok lezzetli, çok da bereketli. Bu yemek ne kadarlık? Şöyle yani tabakların dolu dolu 4 kişiyi rahatlıkla doyurur arkadaşlar. Birazcık daha az koyarsanız 5 kişilik de olur. Bakın böyle bu tabak bu şekilde doldurursanız hani 4 tabağınız rahat çıkar. Gördüğünüz gibi lokum gibi kendi suyuyla pişen lezzetli mi lezzetli tavuk sotemiz hazır. Umarım beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.